Bugün Kapadokya bölgesindeyiz. Türkiye'nin tam ortası. Yüzeyde sıradan bir Anadolu kasabası ama toprak altında 85 metre derinlikte 20 bin kişinin yaşadığı bir şehirdi bir zamanlar. 1963. Derinkuyu'da yaşayan bir adam evini tamir ederken duvarı yıktı. Arkasında ise koca bir karanlık vardı. Tavuklarının gittiği yer buydu. İlk ekip içeri girdi. Odanın içinde başka bir oda vardı. Birden fazla kat vardı. Merdivenler çok fazlaydı. Araştırma devam etti. En derinine indiler. Yerin 85 metre derinliğine kadar. 85 metre demek 25 katlı bir bina demekti neredeyse. Hem de tamamen toprağın altında. Elle oyulmuş. 20 bin insan, hayvanlar, yiyecek deposu, şarap mahzeni, okul, kilise, yani aklınıza gelen her şey. Kim yaptı? Ne zaman? Neden 85 metre derine kadar indi? Ve en önemlisi, bu şehirde 20 bin insan nasıl nefes aldı? Biraz tarihi geri saralım. Milyonlarca yıl önce volkanlar patladı. Kül yığıldı, sertleşti, tüf oldu. Bıçak gibi kesiliyor ama yüzyıllarca ayakta kalıyor. Derinkuyu adı verilen yerse bu kayanın içinde. Peri bacalarını da kazıdılar. Aynı taş, aynı alet. Ama bir gün biri yukarı değil aşağı kazmaya karar verdi. Neden peki? Birinci teori. Hititler. Milattan önce 14. yüzyılda imparatorluk son zamanlarındaydı artık. Ve düşman Frig ordusundan kaçmak için aşağı inmeyi tercih ettiler. İkinci teori ve daha fazla kabul edilense Frigyalılar. Taş ustası bir halk olarak biliniyor. Milattan önce 8. yüzyıl civarında aşağı kazmadan önce planı yapıyorlar. Havalandırma şaftlarını önce çiziyor. Üçüncü teori. Genç Drias olayı. Milattan önce 10.800. Bir kuyruklu yıldız atmosferde patladı. Güneş aylarca görünmedi. İnsanlar toprağın altına sığındı ve hayatta kalabilmek için daha derin, daha derine kazdı. Bizanslılar geldi. Zaten vardı. Genişlettiler. Kilise eklediler. Haç oydular. Havalandırmayı derinleştirdiler. Pagan inanışlarına ait olan yapılar Hristiyan kalesi oldu. Milattan önce 370. Yunan tarihçi Xenofon Kapadokya'dan geçti. İnsanlar burada toprak altında yaşıyor diye yazdı. O zamanlar bile eski görünüyordu. Bir şeyi anlamak lazım. Bu taş seçilmedi. Bu taş kazınarak test edildi. Her genişlik, her yükseklik, her kat aralığı denenip ölçüldü. 52 havalandırma şaftı. Her biri 85 metre uzunluğunda. Her biri elle oyulmuş. 20 bin insanı ve hayvanlarını besleyecek kadar hava. Hiç motor yok. Sadece fizik. 55 metrelik su kuyusu ama sıradan değil. Aşağıdan kapatılabiliyor. Düşman yukarı katları ele geçirirse suyunu kesiyorsun. Çok zekice değil mi? 450 kilogram. İçeriden yuvarlanıyor, dışarıdan açılamıyor. Her kat ayrı ayrı kapatılabiliyor. 600'den fazla giriş var. Hepsinin başında bu taşlardan var. 8 ile 9 kilometre. İki şehir arasında. Toprak altında. Kaymaklı'ya gidiyor. Birini ele geçirirlerse diğerine kaçabiliyorlar. Bağlantıya sahip olmanın değeri eşittir hayat. Yanlış yollar, dar geçitler, casus delikleri. Bir saldırgan içeri girse bile kaybolmaması imkansız. Karanlıkta kalmış bir yabancı, bir savunucu bile yeterli. 600'den fazla giriş bulundu bugüne kadar. Her biri gizlenmiş. Ev tabanlarında, kuyularda, ahırlarda. Düşman yüzeyde geziyor. İnsanlar altında yaşıyor. Görünmezler. Birinci katta ahır. Hayvanlar havalandırmaya yakın. Onların altında mutfak. Onun altında odalar. En altta kilise. Her şey planlanmış. Okul açık, kilise açık. Çocuklar ders alıyor. Piskopos vaaz veriyor. 30 metre toprak altında. Normal hayat. Sadece güneş yok. Şaraphane var, zeytinyağı deposu var, aylık erzak. Birkaç gün saklanmak için değil, hayatı sürdürmek için tasarlanmış.
Yılın her günü 13 derece. Yazın serin, kışın sıcak. Çocuklar burada doğdu, büyüdü. Bu onların normal hayatıydı. Frigyalılar M.Ö. 7. yüzyılda kimlerden kaçtılar? At sesleri tavana vuruyordu. Kapılar kilitliydi. Kimmerler geçti, Frigyalılar çıktı. Arap akınları, Moğol akınları. Osmanlı döneminde dahi her seferinde aynı şey. Aşağı in, kapıları kapat, bekle, çık, hayatta kal. 1909. Adana'dan katliam haberi geldi. Kapadokya Rumları hemen indi. Hepsi. Gecelerce yukarı çıkmadılar. 2500 yıl sonra aynı şehir, aynı sebep, aynı insanlar. 1923. Nüfus mübadelesi. Kapadokya Rumları Yunanistan'a gönderildi. Son insan çıktı, son kapı kapandı. 40 yıl sessizlik. Ta ki bir tavuğa kadar. ...2015... Nevşehir'de bina yıkılırken makine bir boşluğa düştü. Altında başka bir şehir. Derin kuyudan büyük, 113 metre derin. Kimse bilmiyordu. Bugün milyonlarca kişi ziyaret ediyor. 40 metre derine iniyorlar. Yarısı açık, diğer yarısı hala kazılıyor. Sadece yarısı kazıldı. 45 metre daha var. Ne var orada? Kimse bilmiyor. Hala devam ediyor. Hala büyüyor. Neden 85 metre? Çünkü 10 metrede ses geçiyor. 20 metrede titreşim hissediliyor. 85 metrede hiçbir şey yok. Sadece sessizlik ve güvenlik. Uzaylı teorisi de konuşuluyor. Havalandırma şaftları fırlatma tüpleri gibi görünüyor. Kapılar sadece içeriden açılıyor. 85 metre yüzey saldırısından korur. Belki. Belki de değil. Kapadokya'nın altında 200'den fazla yeraltı şehri var. Sadece birkaçı açık. Sadece birkaçı kazıldı. Geri kalanı hala orada. Bekliyorlar. ...2800 yıl. Frigyalılar, Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Moğollar, Osmanlılar ve 1963'te bir adam ve bir tavuk. Hepsi aynı koridorda. Büyük Çin Seddi, korkudan. Ortaçağ kaleleri, korkudan. Derin kuyu da korkudan. Ama farklı bir korku. Görünmeme korkusu değil, görünmemekse çözüm oldu. Saklanarak hayatta kaldılar ve sonunda bir tavuğun kaybolmasıyla bulundular. Derin kuyu her ikisini de başardı. Toprak altında, taş duvarlar. Tarihin her katmanı aynı odada. Bazı yerler sahip olduğundan fazlasını taşır. 20.000 insan, toprak altında, görünmez, güvende. 2800 yıllık mühendislik. Bir adamın tavuğu olmasa hala bilmeyecektik. 450 kilogram. Kanın üzerinde yuvarlanıyor. Tek kişi içeriden kaydırıyor. Dışarıdan 10 kişi bile açamıyor. Kilidi yok. Kapının kendisi kilit. 52 şaft. 500 metreküp bölü saat taze hava gerekiyor. Sistem 650 üretiyor. %30 fazladan tasarlanmış. 2800 yıl önce mühendis hesabı yapılmış. Şaşırtıcı. Şaraphane bir tesadüf değil. 13 derece fermantasyon için ideal. Yeraltı bir tesadüf değil. Her detay en ince ayrıntısına kadar planlanmış. 55 metre derin. Su. Ama nereden biliyorlardı altında su olduğunu? Kaynak pozisyonlarından hesapladılar ve haklıydılar. Duvarlarda kalem izleri görünüyor. Yağ lambaları tavana kara bırakmış. Her iz bir insanın geçişi. 2800 yıl birikmiş. Yeraltı şapelinde şarkı söylediğinde ses taşın içinde döner. 20.000 insan da sesini burada duyurdu. Şimdi sessizlik var ama bir zamanlar ses vardı. Yer altında doğan çocuklar için gökyüzü bir efsaneydi. Güneşi duymuşlardı ama görmemişlerdi. İlk çıkış, o an,
düşünülmesi bile zor. Ölüler yüzeye çıkarıldı, gömülmek için. Kuşatmada bile. Ölü yer altında kalamazdı. Yeraltı yaşayanlar içindi. Bir işçi, bir alet, bir gün, 1 metreküp. Derin kuyu 400 bin metreküp. Hesap basit. Bu ofere aktarıldı. Atadan toruna. Kaymaklı. 8 kilometre ötede. Tünel altında bağlı. Biri ele geçirilirse diğerine kaçıyorlardı. 2 şehir aslında bir şehir. Karanlık düşünce zekası. Zeytinyağı lambasının ışığı 3 metre. Ötesi karanlık. Ama 20 bin insan önce kazdı, sonra inşa etti ve yıllarca yaşadı. 1963'te bir adam aşağı baktı. Bugün milyonlar bakıyor ve hala yarısı kazınmadı. Hala sırlar var. Hala devam ediyor. Derin kuyu hakkında sizin de merak ettikleriniz ya da bildikleriniz varsa yorumlarınızı bekliyoruz.